Arkadaşlar, şimdi adettendir bir tadım zamanı. Hangisini alalım? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pirinçler birbirine yapışmıyor. Etli dolmamız kavurmalı içi. Yapış yapış olmayan yine benim muhteşem dolmalarım. Benim Serve'nin mutfağında dolmalarımın içi çok meşhurdur. Bu şekilde. Önce yarım saat kağıtla, daha sonra da kızarmasına izin verdim. Şimdi sizin için ben tadıyorum. Pirinci az, eti bol. Ama kaynak. Hala yenecek durumda değil ama lezzet muhteşem. Mutlaka deneyin. Sizin için bir tane daha çıkarayım. Görün. Şunu alayım. Şu şekilde. Bir bardaktan daha az sıcak su koydum. Gördüğünüz gibi kağıtla piştiği için içine de şöyle biraz et suyundan ilave ediyorum. Muhteşem. Hepinize afiyet olsun. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Merhaba arkadaşlar. Serve'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere etli, yani kıymalı, güveçte fırında biber dolması yapıyorum. 2 adet soğan, kuru soğan, 2 tane büyük artık yerli domateslerimiz çıkmış. Şöyle büyük domateslerimizi robottan geçirdim. 1 demet maydanoz, 1 bardak soğuk suda bekletilmiş pirinç. Ben şimdi sizlerin zamanını almamak için şöyle göstereyim. Temizledim biberlerimi. Şu şekilde. Uzak geliyorsa şöyle yapayım. Bir de şöyle 2 yerinden mutlaka delin biberleri. Bir bıçakla olabilir. Bir de bu şekilde de temizleyebilirsiniz. Hangisini tercih ederseniz. Ben bunları daha önceden hazırladım. Şimdi 500 gram kıymam var. Onu kavuracağım. İçini kavurarak hazırlayacağım. Bizde adet dolmalarımızı kıymayı çiğden koymuyoruz. Kavrulunca çok mis gibi bir lezzet oluyor. Tadına doyum olmuyor. Evet arkadaşlar, 500 gram, 400 gram kıyma. 1 fincan zeytinyağı. Hava sıcak olduğu için tuzunu önden koyuyorum. Kıymamız daha hemen olsun, kokmaması için. Bunu şimdi patırdayana kadar kavuruyoruz. Evet arkadaşlar, tek çekim kıymamız, yine börek ve dolmalarda ezmiyoruz kıymamızı. Yerken ağzımıza parça parça gelmesi için, aynı zamanda böyle kuşbaşı etli gibi oluyor. Siz de kasabınıza söyleyin, parçalamasın kıymamızı. Şimdi içine soğanımızı koyuyoruz. Soğanımız eriyene kadar kavurmaya devam ediyoruz.
5 dakika soğanımızın erimesini bekleyeceğiz. Evet, kıymamız kavruldu, patırdadı. Şimdi içine domates. 2 tane büyük domatesimiz. Domatesimizin biraz erimesini bekleyeceğiz. Erirken de şeyi de karabiberini de koyalım içine iyice emişsin. Karabiberi bol seviyorum ben. Bir yemek kaşığı da kendi yapmış olduğum biber salçası. Yaz yemeği olduğu için domates salçası koymuyorum. Biber salçası çok güzel lezzet veriyor. Bir bardak soğuk suda beklettiğimiz pirincimizi koyuyorum. Pirincimiz de domates suyunu içine çekti. Şimdi ben buna su ilavesi yapmıyorum. Kapağını kapatıyorum. Bir 15 dakika pilav gibi demlenecek. Sıcak suda pirincimi haşlamadığım için pirinçler hamur olmayacak, tane tane olacak. Soğuyunca da maydanozumu ilave edeceğim. Şimdi değil. Bekleyeceğim demlenmesini. Altını kapatıyorum. Pişirmiş olduğumuz kıymayla domatesimiz, soğanımız, pirincimiz demlendi. Şimdi maydanozunu ilave ediyoruz. Tam böyle bir yiyesi geliyor değil mi? Mis gibi koktu. Şimdi ben bunu şuraya alacağım, daha rahat. Şöyle. Şimdi ben doldurmaya başlıyorum iç harcımı. Şu bir tane alayım, elde göstereyim. Şimdi bunu dolduruyorum ama ağzına kadar doldurmayacağım. Pirincimiz yarım pişti. Tam pişmedi. Bir yer bırakıyorum. Bir yarım santimlik. Biraz daha koyayım hadi. Bir yarım santim yer kalması lazım. Yıkayıp hazırladım domateslerimi. Bu şekilde kapatıyorum. Birkaç tane göstereyim. Bakıyorum, yerleştiriyorum. Evet, daha yer var. Üf, çok sıcak. Hala soğumamış.
Hava çok sıcak olduğu için. Bu şekilde. Bir tane daha doldurayım. Taşmasını istemiyorum. Dolmanın üzerlerinde pirinç taneleri görmek istemiyorum. Öyle sevmiyorum. O yüzden yer bırakıyorum. Biraz fazla oldu, alıyorum. Şöyle bir yarım santim, 1 santimlik yer bırakın. Yerleştirdim. Kapıyorum domatesimi. Bu şekilde hazır. Şimdi ben hepsini dolduracağım. Sizin zamanınızı almamak için. Sonra tekrar gösteririm. Evet arkadaşlar, 1 kilo biberimiz, iç harcımız da şu kadar arttı. Onu da yemeğe koyarım. Hepsi bitti. Şimdi bir tane ıslak kağıdımızı, yağlı kağıdımızı ıslatıyoruz. Önce 250 derecede fırında alt katına koyup bir yarım saat bu şekilde pişiriyoruz. Pardon, üzerine kaynak su dökmeyi unuttum. Üzerine kaynatmış olduğum 1 bardak kaynak suyum var. Şöyle gezdiriyorum. Bu yeter. 1 su bardağına yakın. Önce ağzı kapalı ıslak kağıtla pişecek. Yarım saat. Yarım saat sonra bu kağıdı alıyorum. Kızarmasına izin veriyorum. 250 derecede fırının alt katına koyuyorum ben bunu. Güveçte etli dolmamız hazır. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, fırından etli güvecimiz çıktı. Pişmeye devam ediyor. Bakın nasıl ses geliyor. Evet arkadaşlar, fırında etli biber dolmamız güveçte çıktı. Hepinize afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olup zil tuşuna basıp beğenip yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Afiyetle kalın, mutlu kalın. Hangisini alalım?
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pirinçler birbirine yapışmıyor. Etli dolmamız kavurmalı içi. Yapış yapış olmayan yine benim muhteşem dolmalarım. Benim Serven'in mutfağında dolmalarımın içi çok meşhurdur. Bu şekilde. Önce yarım saat kağıtla, daha sonra da kızarmasına izin verdim. Şimdi sizin için ben tadıyorum. Pirinci az, eti bol. Ama kaynak. Hala yenecek durumda değil ama lezzet muhteşem. Mutlaka deneyin. Sizin için bir tane daha çıkarayım. Görün. Şunu alayım. Şu şekilde. Bir bardaktan daha az sıcak su koydum. Gördüğünüz gibi kağıtla piştiği için içine de şöyle biraz et suyundan ilave ediyorum. Muhteşem. Hepinize afiyet olsun. Sağlıkla kalın, mutlu kalın.